Popeyes Revenge'de ıspanak nadirdir. Aynı şekilde tutarlı bir olay örgüsü ve herhangi bir kurnazca infaz da öyle. Ancak öldürmeler vahşice, kadın düşmanlığı çirkin ve olay örgüsü, tarihin en iyi masallarından ve çizgi roman karakterlerinden bazılarını katletmek için yürütülen mevcut kan davasında bir yerlerde kaybolmuştur. Her şey, Winnie the Pooh, Blood and Honey filmlerinin başında olan yönetmen R.H.Y.S. Frank Waterfield ile başladı. Burada, senarist Harry Buxley'nin daha önce kaleme aldığı filmleri Mary Had a Little Lamb, Cinderella's Curse korku ön sevişmesi olarak kullandığı açıkça görülüyor. Popeyes Revenge hem mecazi hem de gerçek anlamda kanlı bir karmaşadır. Winnie the Pooh, Blood and Honey filmlerinin yapımcıları, E.C. Segar tarafından yaklaşık 100 yıl önce yaratılan klasik karaktere yepyeni ve korkutucu bir bakış açısı sunmaya çalışan bu çabayı destekliyor. William Stead'in Children of the Night yönettiği hikaye, bir yaz kampı açmaya çalışırken, Popeye efsanesi, neden kurtulmaya çalışan bir grup gencin hikayesini konu alıyor. Bunun nereye gittiğini görebilirsiniz. Stead ve Buxley, ünlü ıspanak yiyen ikonu güçsüzleştiriyor, onun gerçek havasını soyup yerine kin besleyen ve, büyük bir ön-kol kompleksi olan ruhsuz bir haydut koyuyor. Bu cinayetlerin neden gerçekleştiği yaratıcı olmaktan uzak, ancak 1980'lerin gençlik çılgınlıklarını hatırlatan utanç verici derecede kötü ve anlamsız, kanlı korku filmlerini seven bir sinema severseniz, o zaman mikrodalgada bir ıspanaklı turta pişirin ve yiyin. Çapalar şimdiye kadar uzakta. Çapalar şimdiye kadar uzakta hangi şekilde çevirirseniz çevirin, Popeyes Revenge 80'lerin korku filmlerinin özensiz bir karışımı, ancak John Carpenter'a çok benzeme özlemi olduğu da görülebilir. Sanki The Fog, A Nightmare on Elm Street ve, bekleyin, Porky's korku türünün kendisine BDSM yapmaya karar vermiş ve onları besleyen eli aşağılamış gibi. Bunda biraz hastalıklı bir zevk olmalı ve herkesi şok edecek şekilde Winnie the Pooh, Blood and Honey 2'nin bir şekilde keyifli olmayı başarması olmasaydı. Bu 13. Cuma'nın Popeye ile buluşması çılgınlığından kaçınmanızı şiddetle tavsiye ederdik. Ancak yoldaki çoğu iğrenç araba kazasında olduğu gibi, bir şekilde kendinizi biraz daha uzun süre oyalanmak ve kanlı sahnelere bakmak isterken buluyorsunuz. Özet, uzak bir kasabanın bir yerinde, bir çocuk sakatlıkla doğar. Bir gün okulda, çocuklar tarafından zorbalığa uğrar. Bu üzücüdür. Ancak Pop, onlardan birini vahşice öldürür ve kasaba halkı bundan pek hoşlanmaz. Eve döndüğünde, ailesi endişelenir. Onu bodruma kilitlerler, ancak kasabanın bir çetesi sonunda onlara baskın yapar ve evi yakar. Genç çocuğun hiç görmediği güvenilir bir arkadaşı sayesinde kapının altından gizemli bir şekilde notlar kaydırılmıştır. Popeye kaçar. Göle doğru çılgınca koşar ve boğulur. Ya da biz öyle düşünüyoruz. Hey Jason Voorhees, bunu duyuyor musun? Pop kimliğini çaldı. Bu Popeye sevdiğimiz denizci adam değil. Hikaye, Popeye saldırısında yıkılan evi üssü olarak kullanmak için bir yaz kampı açmak üzere gizli bir operasyon planlayan bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Çocuklardan birinin ebeveynleri artık evin sahibi ve daha sonra ortaya çıkan tuhaf bir nedenden ötürü evin orada kalmasına izin veriyorlar. Yerel bir adam onları gizemli sis konusunda uyardığında, bunu önemsemiyorlar. Sis'in Popeye efsanesini çağrıştırdığının farkında değiller. Adamın kendisi Stephen Murphy ikonik karakteri canlandırıyor. Bu noktada uzun 15 dakikalık bir tanıtımda belirmiş, evde Popeye efsanesini keşfetmek isteyen 3 genci katletmişti. Kötü bir hareket. Azgın gençler yenilenmiş eve yerleşirken, cep telefonu çekmediği için hayal kırıklığına uğrarlar ve Popeye'nin kendilerinden birini ortadan kaldırarak öldürme çılgınlığına çoktan başladığını fark etmezler. Ayartılmış bir kadının Kelly Ryan Sanson tarafından canlandırılan Olive ortaya çıkışı, gelecek dehşeti haber verir. Ah evet, genç Popeye'ye tüm o notları gizlice veren oydu. Bunun nedenini asla gerçekten anlayamıyoruz ama şimdi kız Popeye'nin intikamını almasına yardım etmek istiyor. Bu kısım gerçekten de anlatılmıyor. Popeye'nin boğulmadan nasıl kurtulduğunu veya neden başlangıçta bu kadar şiddet yanlısı olduğunu asla öğrenemiyoruz. Bu yinelemede, o sadece bir öldürme makinesi. En azından 13. Cuma ve Cadılar Bayramı'nda, özellikle de önceki filmlerde, Jason ve Michael'ı neyin motive ettiğini anladık. Bu film, canavara dönüşen çocuğu tanımamıza pek yardımcı olmuyor. Büyük bir gaf, çizgi romanlarda, Popeye bir liman kasabasında gerçek bir denizciydi. Bu, Popeye'nin görünüşe göre bir teknede yaşadığı sakin bir göldeki bir iskele ile baltalandı ve değiştirildi. Asla yelken açmadığı veya içinde görülmediği bir tekne. Kan sıçrıyor, komplo ölüyor. Bu filmdeki öldürme sahnelerine gelince, tıpkı Winnie the Pooh, Blood and Honey filmlerinde olduğu gibi, aşırı şiddet gösteriliyor. Hadi hesaplayalım, baş gövdeden koparılmış Popeye güçlüdür, biliyorsunuz. Tamam. Büyük çapa bir kafaya veya gövdeye saplanıyor. Tamam.
Her yere kan sıçratacak kadar sıkılmış bir meme implantı. Tamam. Biçilen cesetler. İlginç. Ama evet, tamam. Film destansı sonuna doğru yaklaşırken, hiç de destansı hissettirmiyor. Ebeveynler çocukların ne yaptığını keşfediyor ve onları kurtarmak için acele ediyorlar. Zavallı ruhlar. Ceset sayısı artıyor. Devam ediyor. Oyuncu kadrosunu merak ediyorsanız, Winnie the Pooh, Blood and Honey oyuncuları Kelly Ryan Sansın, Daniel Scott ve Daniel Ranalth'ın hepsinin Popeyes Revenge'de görünmesine rağmen filmi kurtaramamaları biraz merak uyandırıcı olabilir. Winnie the Pooh, Blood and Honey film yapımcılarının bu filmi, Pooh devam filmini kurdukları şekilde kurduklarından şüphelenebiliriz. Temel olarak, mütevazı bir bütçeyle çekilen ilk filmden gelen hayran coşkusundan, daha tutarlı ve daha iyi yazılmış bir devam filmini beslemek için atlıyorlar. Bu filmin kanlı son sahnesinden sonra bu biraz abartı mı? Lütfen kızım. Sonuç, Popeyes Revenge, kültürün 80'lerin korku nostaljisine ve grafik şiddete olan sevgisine güveniyor. Jenerik aktığında, orijinal karakterin kendi sözleri sizi rahatsız etmek için geri dönüyor, dayanabildiğim tek şey bu, çünkü artık dayanamıyorum. Popeyes Revenge, Prime Video ve VOD'da mevcuttur. Emre Kutlu Popeyes Revenge'a 10 üzerinden 3 veriyor.